Ben İngilizce öğretmenliği bölüm başkan yardımcısıyım. İsmim Çise Çavuşoğlu. Sanırım bugün 4. günümüzde az çok birbirimizi tanıyoruz. Bugünkü konumuz öğretimde yenilikçi yaklaşımlar ve öğrenme oturumları. Ancak ben sunumuma başlamadan önce her derste yaptığım bir şeyi yapmak istiyorum sizlerle birlikte. 4 gündür burada belli konuları birlikte tartıştık, konuştuk, dinledik büyük çoğunlukla. Sizden ricam bu 3 gün diyelim, bugün 4. gün. Bu 3 günde dinlediğiniz konularla ilgili ne hatırlıyorsunuz desem aklınıza ne gelir? Bir kelime de olabilir, bir kavram olabilir, bir konu olabilir, herhangi bir şey. Paylaşır mısınız? Terim, terminoloji yoğunluğu. Tamam. Hiçbir şey kalmadı aklınızda. Hatırlatayım mı konuları? Öğrenmek Ben istiyorsunuz. ilk aklıma gelen yani genel bir... Tamam hocam, doğru haklısınız. Buna da geleceğiz daha sonra. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, Gestalt Gestalt kuramı, okey, güzel. Teknolojinin eğitimdeki önemi, yeri, kullanımı. Evet, dün Zehra Hocam'la yaptığımız tartışma, teknolojinin eğitimde hayatımızdaki yeri. Gelişim dönemleri. Gelişim dönemleri, evet, farklı kişiler, farklı eğitim sosyolojisiyle ilgili konuştuk. Hatırlıyor musunuz herhangi bir şey oradan? Makro ve mikro sistemlerle ilgili. Güzel, makro ve mikro sistemler. Hocam, elinizi kaldırdınız sanırım. Özellikle videolar çok etkileyici buldum. Her iki katıldığım oturumlarda onu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Bugün video yok ama umarım gene bir şeyler aklınızda kalacak. Kızım çok ısrar ediyor. Diyor ki, şeyi anlatmıştı ilk derste. Yaş grubuna göre çocukların bebekleriyle konuşması, hani onlarla oyun kurmasının gelişimleri için iyi olduğunu bana ısrarla onu söyler misin diyor. Ben de onu Süper. söylemek istiyorum. Süper. Kaç yaşında? 5 yaşında. 5 yaşında. Süper. 5 yaşında bunu fark edip, algılayıp, Evet. belleğe yazıp geri Bana getirebildiysek ısrarla onu söylüyor çünkü şimdi. süper. Demek ki bir yerlere bir şeyler yazmışız bu 3 günde. Güzel, doğru yoldayız. Şimdi bunu niye yapıyoruz? Niye soruyorum bu soruları? Sizce? Geçiş, iletişim ne alındı, yani aklımızda kalan... Geri çağırma. Geri çağırma, Geri çağırma. feedback alma. Güzel. Bir yerde feedback alıyorum da aynı zamanda başarılı oluyor muyuz? Ne kadar başarılı oluyoruz? Bir yerde sizin neleri hatırladığınızı, onları yani nelerin belleğinizde yer ettiğini, bir yerde de hangilerini gerçekten uzun süreli belleğe yazdığımızı. Çünkü geri çağırabildiklerimiz, ilk sunumdan hatırladığımız geri çağırabildiklerimiz aslında uzun süreli belleğe yazdıklarımız. Şimdi bunlar Algıda seçiciliğiyle karşımızdaki kişilerin seçiciliğini de algısını da anlayabiliyoruz. süper. Karşımızdaki kitlenin farklılıklarını da anlayabiliyoruz. Nelere dikkat ettiklerini anlayabiliyoruz. Mesela videolar dedi hocam. Demek ki görsellik var işin içinde. Aynı zamanda duyuşsal olarak, pardon duyuşsal değil, işitsel olarak bu arada terimlerde biraz sıkıntılarım olabilir çünkü biz genelde İngilizce çalışıyoruz. Bize bizden olsun hocam. Dolayısıyla arada İngilizce terimler kullanırsam kendimi düzeltmeye çalışacağım. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Dolayısıyla demek istediğim şu, ben biraz sizi tanımak istiyorum, neleri hatırlıyorsunuz ve bugün sunumumda da birazdan bahsedeceğim yaklaşımla ilgili de birazcık böyle bir şeylerin üzerine koyarak giderek yapalım. Bugünkü sunumu istedim. Şimdi konum bugün yenilikçi yaklaşımlar. Peki benim ilk sorum. Yenilikçi derken ne demek istiyoruz? Ne bekliyoruz? Öğretimde yenilikçilikten yani daha ne kadar yenilik yapabiliriz? Veya ne demek istiyor yenilikçi yaklaşımlar derken? Bununla ilgili herhangi bir katkı sağlayabilir misiniz? Yani bir şeyi sıfırdan oluşturmak değil de sistem değiştirmek ya da öğretme stratejinizi değiştirmek de bizim için yenilikçi davranıştır.
Güzel bir nokta. Evet. Bir şeyleri değiştirdiğimiz zaman da yenilikçi olabiliyoruz. Bunun tamamen sıfırdan yaratılmış bir şey olmasına gerek yok. Buyurun. Mesela gerektiği yerde teoriyi bir yere kadar verip uygulamaya yönelik olmak. Çünkü ne kadar teoriyi bilsek de uygulamazsak bunun öğreticiliği ne kadar doğru olur bilemeyiz. Demek ki sizin için önemli olan uygulanabilirlik. Bilginin veya öğretimde kazanılanların uygulanabilirliği. Uygunluk diyebiliriz belki hocam. Yani ihtiyaç doğrultusunda kullanılmış olanların ısrarla ne kadar yeni de olsa hani modern diye adlandırılsa da eğer işe yaramıyorsa, etkisi impact yani etki yoksa sonucunda o zaman kendimizi görüp daha geçişi sağlayacak belki de yeni bir şeyler yapma çabası, uğraşı veya onun sonucunda ortaya çıkan mı diyelim artık. Çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Aslında işimize yarayan belki de ve biraz da değiştirdiğimiz yeni olabilir. Aslında bu slaytta da size anlatmak istediğim aslında buydu. Gazi Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Bahri Atan'ın bir konuşmasını okudum. Transkriptini okudum. Kendisi Karabük Üniversitesi'nde aynı konulu bir konferans vermiş. Ve konferanstan önce şöyle bir soru yöneltmiş öğrencilerine ve iş arkadaşlarına. Sizce eğitimde yeni yaklaşımlar nelerdir? Ve aldığı cevaplar şunlar. Aktif öğrenme, probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, oluşturmacı yaklaşım, buluş yoluyla öğrenme, çoklu zeka, işbirlikli öğrenme ve internet tabanlı eğitim. Şimdi bunlar hangileri yaklaşım, hangileri yöntem, hangileri strateji konusuna girmeyeceğim, biraz değineceğim biraz sonra. Dünkü sunumda zaten bunların ayrışımını yapmıştı Zehra Hocam. Yalnız şunu söylemek istedim. Sanırım Enis Hocam'ın cevabından bunu çıkarabilirim. Yeni ve eski kavramları aslında tarihsel bir ilişki yok. Bu yenilikle eskilik arasında. Tahmin edebilir misiniz bunların en yenisi hangisi tarihsel olarak? İnternet tabanlı. Çok güzel zeka. Biliyor musunuz bu arada? Çünkü birazdan bazılarının üzerinde duracağım. Ne kadar biliyor muyuz? Herhangi bir aşinalığımız var mı? Var mı? Yok. Hepsini biliyoruz. Yok, hepsini biliyoruz. Süper. Oluşturmacı yaklaşım en yenisi. En yenisi. Yani ters. Uygulama açısından yani bunlar hepsi var. Ama bu Uygulamada evet ona geleceğim hocam ama çıkış babında. Çıkış olarak baktığımız zaman kronolojik olarak evet. Sanırım internet tabanlı eğitim. Sanırım bu Yani konsensüsü bu- sağlayabiliriz internet tabanlı. Zaten o tam tespitini yapamazsınız. Yapamayız, kronolojik evet, evet, olarak yani. bir şey. Ama aşağı yukarı hocam benim bulabildiğim yani ne kadar geriye oluşturmacı mı gidebiliriz. diyeceksin 1990'lar? Biliyorum. 1890'lardan beri aktif öğrenmeden bahsediyoruz eğitimde. Bunun üzerine çalışmalar var. Probleme dayalı öğrenme 1910'dan beri, büyüden beri eğitim literatürüne girmiş durumda. Aynı şekilde proje tabanlı öğrenme de çok eski bir yaklaşım. Oluşturmacı yaklaşım 1980'ler. Şimdi 20. yüzyıla doğru Onu bir ilerliyoruz. kontrol et. 1970'te ilk olarak İtalya'da kullanılmış. Felsefik olarak mı hocam Hayır, yoksa? oluşturmacı kuram. Tamam. Ona tekrar bakarız. Yani çok eski. Buluş yoluyla öğrenme ise 1960. Çoklu zeka 1983. İşbirlikli öğrenme 1930. Çok eski çıktı. Ve internet tabanlı öğrenme 1980. Yani baktığımız zaman aslında 30-40 yıllık bir literatürden bahsediyoruz. Çok fazla yenilikçi bir şeyler yok kronolojik anlamda. Ama yeniliği nasıl algıladığımıza bağlı. Biraz önce dediğim gibi bunların arasında yaklaşım olarak ayrıştırabileceğimiz oluşturmacı yaklaşım. Diğerlerini yöntem veya strateji olarak da kullanabiliyoruz. Oluşturmacı yaklaşım bana göre, benim algılama göre biraz daha böyle şemsiye tabir dediğimiz, diğerlerini belli kısımlarda içine alan
bir eğitim yaklaşımı. Biliyor muyuz oluşturmacı yaklaşımı? Duyduk mu? Konstruktivizm dersem Sentez mi yapılıyor diğer yöntemde? sentez mi? Hocam biraz bir adım geriye atın. Felsefe olarak oluşturmacılık nedir? Duydunuz mu? Yani biz sizin argümanlarınıza biraz yabancıyız, hani sağlık bilimlerinden olduğumuz için. Mesela çoklu zekayı soracağım size, birazdan anlatalım. Anlatacağım çoklu zekayı. Merak etmenize sevindim. Demek ki bir şeyleri uyarabilmişiz orada. Oluşturmacı yaklaşım. Şimdi dediğim gibi bir adım geri alıyoruz. Yaklaşım olarak tamam eğitime birazdan uygulayacağız ama oluşturmacılık derken neyi oluşturuyoruz? Nereden bahsediyoruz burada? Bir felsefe olarak düşünün bunu. Yani bir felsefik yaklaşım olarak düşünün. Ontolojik olarak yani gerçek nedir? Sorusuna. Gerçek görelidir. Bağlantılıdır ve sosyal etkileşimlerle ortaya çıkan bir şeydir. Yani pozitivist yaklaşım gibi hani belki tıp ve diğer alanlarda, mühendislik alanlarında bilgi oradadır, gidin alın. Değil. Bilgi biz yaparsak var. Oluşturmacılık bu anlamda ontolojik olarak buradan geliyor. Peki bu bilgiye biz nasıl ulaşabiliriz? Eğer bilgiyi biz yaratıyorsak ancak bilgiye biz etkileşimler yoluyla, deneyimler yoluyla ulaşabiliriz. Yani bilgi insanlar onu oluşturmadığı sürece yoktur diyor felsefe. Dolayısıyla eğer bilgi her etkileşimde tekrardan var oluyorsa bu ne demek? Bilgi tekil değildir. Benim bildiğimle sizin bildiğiniz belli konularda örtüşebilir ama sizin bilgi birikiminizle benim bilgi birikimim asla aynı olamaz. Çünkü etkileşimlerimiz, hayatımızdan getirdiğimiz, deneyimlediğimiz şeyler muhakkak bildiklerimizi ve öğrenmemizi etkileyecektir. Şimdi felsefik olarak bunu anladık mı? Burada bir sıkıntı var mı? Tamam. Bilgi bir de çoğuldur. Bu da çok önemli. Birazdan buna da geri döneceğiz. Peki temel varsayımları nelerdir oluşturmacılığın? Bilgi deneyimdir. Deneyimlediğiniz şeyleri bilirsiniz. Eğer bir şeyin deneyimini yaşamamışsanız kavramsal olarak onu beyninize yerleştirmeniz neredeyse imkansızdır. Burada deneyim derken anlatmaya çalıştığım şey sizin onu kişisel olarak yaşamanız değil tam olarak. Birisiyle bir konuda tartışmanız bile sizin o şeyle etkileşiminizi, o kişiyle ve o kavramla etkileşiminizi sağlayacaktır. Dolayısıyla kafanızda belli fikirler oluşacaktır bununla ilgili. Bunlar da bizim bilgiye sahip olmamıza yardımcı oluyor. Öğrenme ise bir dünyayı yorumlama biçimi. Ne anlıyoruz bundan? Ne demek dünyayı yorumlama biçimi? Benimle misiniz? Yoksa soru mu çok zor? Tecrübe edinme sonrası oluşan çıkarım gibi. Güzel. Tecrübe edinme sonrası oluşan bir çıkarım. Yani tecrübeyle sabit gelişiyor. Demek ki bu onu gösteriyor. Deneyimlerimizin sonucunda aldığımız dersler gibi. Gözlemleyip algılamak, gördüklerimiz, aldıklarımız, Bizim ne anladığımız, ne gördüğümüz. Çok güzel. Bizim ne anladığımız, ne gördüğümüz, ne yaşadığımız, ne uyguladığımız belki. Buna da geri döneceğiz. Şimdi öğrenme aktif bir süreçtir burada. Çünkü eğer bilgiyi birlikte oluşturacaksak demek ki öğrenmeyi de, öğrenci de aktif olmalı burada. İkinci günkü sunumda, Ahmet Hocam'ın sunumunda bir karikatür vardı, hatırlar mısınız? Öğrencinin kafası açılmış, bilgi içerisinde boşaltıyor. Keşke öyle bir şey olsa ama öyle bir şey yok. Dolayısıyla biz öğrenciyi aktifleştirmeden ona bilgiyi veremiyoruz.
Bunu nasıl yaparız? Bununla ilgili tekrardan buna da geri döneceğim. İşbirlikli öğrenme çok önemli bir kavram. Çünkü dediğim gibi etkileşimi artırmanın bir yolu hem öğretmen-öğrenci hem de öğrenci-öğrenci veya öğrenen-öğrenen işbirliği. Ve ölçme ve öğrenme bütün bir süreç olarak değerlendirilmeli burada. Yani biz ne öğrendik sorusu aslında öğrenmenin içinde sorulacak olan bir soru. Öğrenmenin sonunda değil. Dolayısıyla öğrendiğimiz şeyin farkındaysak eğer ve aktif olarak bunu biliyorsak öğrenmediklerimizin de farkındayız. Neyi bilmemiz gerektiğini de dolayısıyla kararını verebiliriz. Oluşturmacı yaklaşımın temel ilkelerinden birkaç tanesinden daha bahsedeceğim ama ona geçmeden önce Bloom'u tanıyan, hatırlayan var mı? Her yerde geçiyor Bloom, başımızın belası. Ne biliyoruz Bloom'la ilgili? Çok şey. Özel hayatı hariç. Şimdi Bloom aslında öğrenme kazanımlarının sınıflandırılması, yani bir taksonomi ile karşımıza çıkıyor. Diyor ki öğrenme 3 ana alanda oluşur. Bilişsel, duyusal ve psikomotor, yani devinimsel. Bizim için, eğitimciler için, öğretmenler için diyelim, en önemlisi bilişsel alan. Çünkü çoğu zaman diyorum, çünkü diğer alanlarda da geçişler olan konular olabilir. Çoğu zaman öğretmenler bilişsel alana takılıp kalmış durumdalar, eğitimcilerimizin çoğu. Ve sürekli öğrencilerimizin bilişsel alanını nasıl geliştiririz diye uğraşıyoruz. Nedir burada yapmaya çalıştığımız? Şimdi burada 2 tane görsel var aslında. Birincisi Bloom'un 1956'da önerdiği bilişsel alanı 6'ya bölen bir piramit şekli. En alttaki en alt düzey bilişsel yeterlilikler, beceriler. Üste gittiğimiz zaman daha karmaşık becerileri zihinsel olarak yapabiliyor öğrenci. Yani öğrencinin önce bilgiyi almasını istiyoruz, sonra kavramasını, sonra uygulamasını. Çoğu zaman orada bitiriyor bizim eğitim sistemimiz. Birazcık uyguladıktan sonra yetiyor diyor. Ama aslında Bloom'a göre bunun bir sonraki adımı, topladığınız bilgiyi analiz edebiliyor musunuz? O bilgiyi bir araya getirip sentezleyebiliyor musunuz? Ve en sonunda da bütün bunları değerlendirebiliyor musunuz? Yani değerlendirme burada kullanma anlamında değil, bunun nerelerde uygulanıp, nerelerde uygulanamayacağını ya da ne kadarını öğrenip, ne kadarını öğrenemediğinizin kararını verebiliyor musunuz? 2001 yılında biraz Bloom'un sınıflandırmasını değiştirdiler. Dediler ki aslında biz değerlendirmeyi yaratmadan önce yapıyoruz. Çünkü aslında en yüksek, en üst düzey bilişsel beceri bilgiyi yaratmak. Dolayısıyla hatırlarsanız oluşturmacı yaklaşımda da bilgiyi ne yapıyoruz? En sonunda birlikte öğretiyoruz. Buna ulaştırabilmek için öğrenciyi, Bloom diyor ki önce hatırlamaları gerek, sonra anlamaları, sonra uygulamaları, analiz etmeleri, değerlendirmeleri ve en sonunda da bilgiyi yaratabilmeleri gerek. Bunu zihinsel olarak yapabilmeleri gerek. Şimdi oluşturmacı yaklaşıma geri dönersek 5E modeli diye bir uygulama yöntem öneriyor oluşturmacı yaklaşım. Bu Bloom'un yeni taksonomisiyle özellikle çok örtüşüyor. Çünkü ne yapıyoruz? Önce öğrenciyi motive ediyoruz, ilgisini çekiyoruz, bilgilendiriyoruz, keşfettiriyoruz biraz. Sonra açıklamasını istiyoruz veya biz açıklıyoruz, birlikte açıklıyoruz. Unutmayın, her şeyi birlikte yapıyoruz. Detaylandırmasını istiyoruz, derinlemesine anlatmasını istiyoruz. Yani ben bunu biliyorum demesi yetmiyor. Bunu nerede kullanırsın, nasıl kullanırsın, kullanamazsan ne yaparsın gibi soruları cevaplaması gerekiyor. Ve en sonunda da bunu gerçekten öğrenip öğrenmediğini değerlendirmesi gerekiyor. Çok basit, sınıfta da kullanabilirsiniz. Yani bunu bir
saati için de düşünebilirsiniz. Bunu bir döneme de yayabilirsiniz. Bu yaklaşımı, yani bunu bir yöntem olarak anlatıyorum ama dediğim gibi bir dönem boyunca bunu belirli döngüler olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi öğrenci merkezli eğitim bir başka böyle kulağa hoş gelen terimlerden bir tanesi. Çok da popüler. Oluşturmacı yaklaşımın bir ürünü. Ama gene soruyorum, sizlerden cevap istiyorum. Ne demek öğrenci merkezli eğitim? İşin çoğunu öğretmenin değil, öğrencinin yaptığı. İşten kastımız? Bilgiyi hazır sunmak yerine bilgiyi bulması, öğrencinin bilgiye ulaşmasını kendi yapıyor. Bizim yönlendirmemizle, vermemizle değil. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Öğretmen? Öğretmenin çok daha fazla çalıştığı bir sistem. Aslında evet. O yüzden iş nedir diye sordum. Çünkü öğretmenin çok daha fazla yönlendirici, çok daha fazla planlayıcı ve araştırıcı ama öğrencinin de bunları yaptığı bir Ama sistemden çok büyük bir bahsediyoruz. kesimi de yanlış anladığı, öğretmenin çok daha az çalışması gerektiğini düşünüldüğü, dolayısıyla öğrencinin yeterince yönlendirelemediği ve bir şey elde edilemeyen bu sebepten dolayı bir sistem. Çok teşekkür ederim bunu söylediğiniz için çünkü bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yani isim olarak öğrenci merkezli, evet. Merkeze öğrenciyi koyuyoruz, işi öğrenciye veriyoruz. Sonra biz ne yapıyoruz? Biz bir öğreniyoruz. Yoksa not mu veriyoruz? Bizim işimiz not vermek mi? Değerlendirmek mi? Nedir? Başka ne biliyoruz öğrenci merkezli eğitimle ilgili? Söylemek istediğim şey. Şimdi normalde öğrenci merkezde olmayan bir eğitim sistemi çerçevesinde belli bir müfredat var ve o müfredat tamamen öğrenciye yüklenmeye çalışıyor. Öğrenci merkezli eğitim sistemine bakıldığı zaman müfredatı öğrencinin kendisi oluşturuyor gibi bir şey. Öğrenci kendine yakın olan şeyleri benimseyip onların üzerine bir araştırma, bir yoğunlaşma olduğu için hem öğrenme onların tarafından gerçekleştiriliyor ama bize de çok büyük bir yük düşüyor burada. Öğrendikleri bilginin doğruluğunu, araştırma yöntemlerini nasıl araştırdığını, nasıl araştıracağını, ne kadar yararlı olabileceğini tamamen bizi bırakan bir sistem bu. Güzel. Tamamen olmasa da evet doğru. Yani İşin çoğu belki de bizde olmalı. Doğru. Doğru. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Genellikle öğrenci merkezli eğitimden bahsederken dediğiniz gibi öğrencinin her adımda sürecin bir parçası olması lazım. Yani öğrenci tamam sınıfta işi o yapacak, öğrenci sınıfta aktif olacak. Ama bunun öncesi var, planlaması var, bunun sonrası var, değerlendirmesi var, bunun geri dönütü var. Bunların her aşamasında öğrenciyi bu sürece dahil etmemiz gerek. Aktif öğrenme dediğimiz şeyin gerçekleşmesi için. En önemli noktalardan bir tanesi ki oluşturmacı yaklaşımla da örtüşen en büyük noktalarından bir tanesi de budur. Bireyler arası farklılıkların ön planda olması. Hatırlarsanız Ahmet Hocam'ın sunumunda, eğitim sosyolojisinde öğrencilerimizin farklı alanlardan, farklı ortamlardan, farklı geçmişlerden, farklı coğrafyalardan geldiğinden bahsettik. Dolayısıyla onların bildikleri bizim onların bildiğini sandığımızdan farklı olabilir. Burada en önemli şey o öğrenciler arasındaki farklılıkları bir öğretmen olarak veya bir hoca olarak bizim görebilmemiz. En azından öngörebilmemiz. Sürece aktif katılım olması gerektiğinden bahsettik. Çevresiyle yaşadığı etkileşimler sonucunda kafada bazı kavramların oluştuğundan bahsettik. Ve en önemlisi çoklu bakış açılarının böyle bir eğitim sisteminde kabul gördüğünü öğrendik. Yani öğretmen bir soru sorduğu zaman bu sorunun tek bir cevabı olmamalı. Veya bir işi yaparken bu işi yapmanın tek bir yolu olmamalı. Verdiğiniz ödevi yapmanın tek bir yolu olmamalı.
Örneğin ödev verdiğiniz zaman ben şöyle kullanırım, size bir iki örnek vereyim. Nasıl? Tam anlamıyla belki sistemimiz buna izin vermeyebilir. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bunu da sunumu hazırlarken hep kafamdaki soru şuydu. Karşımdaki insanlar 200-300 kişiye bir günde ders veren, bir saatte ders veren insanlar. Neyin öğrenci merkezliliğinden, bireysel farklılığından bahsediyorsun diyebilirsiniz. Nasıl yapabiliriz bunu? Örneğin sınavlarımızı çeşitlendirerek. Öğrenci farklılığı derken örneğin öğrencilerinizin öğrenme stilleri farklı olabilir. Farklı konulara ilgileri olabilir. Ben sınavlarımı hazırlarken mutlaka seçenekler veririm. Aynı seviyede örneğin 7 soru veririm, 5'ini cevaplayın derim. Öğrenci kendi orada bir seçim hakkı olduğunu hisseder. En azından daha iyi bildiğimi yapabilirim diye düşünür. Yalnız bunları hazırlarken hocamın da dediği gibi bize çok iş düşüyor. Çünkü o sorular benim hepsinin aynı seviyede, aynı şekilde sorulması gerektiği sorumluluğu benim üzerimde. Kimseye haksızlık yapmadan bir değerlendirme yapabilmek için. Ve en son olarak da öğrenen etkileşimi. Bu bizim sınıflarımızda çok az görülen bir şeydir. Bizim derken özellikle yüksek öğrenim öncesi sınıflarından bahsediyorum ben. Ama bizde de mevcut yapıdan dolayı az yapabildiğimiz bir şeydir. Bunu nasıl artırabiliriz? Birazdan ondan da biraz bahsedeceğim. Çok küçük, çabucak bir tabloyla görsel öğrenenler için dedim ki şöyle aklınızda kalabilir belki. Geleneksel eğitimle öğrenci merkezli eğitimin karşılaştırılması. Benim için burada en önemli noktalardan 2 tanesi. Birincisi öğretmenin rolü. Hatta öğretmen kelimesi bile Türkçesini tam hatırlamıyorum hocam. Facilitator nasıl çevirebiliriz şimdi aklımda değil ama yardımcı olan yani yardımcı kişi anlamında. Öğretmen değiliz artık biz. Öğretmiyoruz. Öğrenmeye yardımcı oluyoruz. O yüzden bu bence bunun isminin bile değiştirilmesi müthiş bir değişime sebep olabilir bütün süreçte. Diğer bir önemli nokta benim için ölçme. Yani burada öğrenciyi merkeze yerleştirebilmek için onu kendini bazen değerlendirmesine izin vermemiz lazım. Bazen akran değerlendirmelerine izin vermemiz lazım. Aksi takdirde sürece aktif bir şekilde dahil olduklarını söyleyemeyiz. Bütün öğrenmeyi onlar yapıyor olabilir ama kararı biz veriyoruz. Ne kadar öğrendiniz? O benim elimde. O zaman bütün felsefemize aykırı bir iş yapıyoruz demektir. Dolayısıyla sürecin tümüne aktif bir şekilde öğrenciyi katmamız gerek. Peki öğrencinin kendini değerlendirmesine güvenebilir mi? Neden olmasın hocam? Zor. Bence güvenebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Öğrencinin kendini değerlendirmesi aslında insan kaynakları şu anda IBM'de çalışanlar kendilerini değerlendiriyor. 5 üzerinden ve birebir yaşadığım bir olay. Ben çünkü IBM'de 1 yıl kadar çalıştım. Burada genellikle çalışan personel hakikaten sıkı çalışan kendisine patronundan daha az puan veriyor. Çalışmayanlar yüksek puan vermeye çalışıyor. Bu yüzden değerlendirme şeyinde çalışmayanların puanlarının arttırılması tartışması oluyor. Yani daha doğrusu çalışan kendisine 3 veriyor mesela. Onun müdürü puanının 4 olduğunu ikna etmeye çalışıyor. Az çalışan da 4 aldığını iddia eder, 3 oldu. Ama çok net bir şekilde bir görev tanımı yazılmış olduğu için bu görev tanımı üzerinden objektif bir şekilde puanlama tekrar yapılıyor karşılıklı. Ve genelde de işte bir anlaşmaya, kompromis yapılıyor. Yani hocayla öğrenci arasında da varılacak olan not anlaşmaya varılıyor.
Ve bu gerçekten motivasyonu öğreten öğretmene karşı saygıyı da inanılmaz bir şekilde arttıran bir şey olduğunu size söyleyebilirim. Yani çalışıyor. Son pratik bir soruydu. Yani şurada bahsettiğin şeyleri hocamın da bahsettiği, ben bununla ilgili bir makale var. Collaborative Assessment diye bilmiyorum okuduysan. Yani bu süreçleri öğrenci, hoca tartışılması, notları, benzer bulguları ben de buldum. Ben daha fazla puan verirken öğrenci kendine daha az puan veriyordu. Sorduğum zaman niye veriyorsun diye. Bu kadar çok ayrıntılı bir şekilde niye verdiğini anlatıyordu ki ben unutmuşum, bilmiyorum ama kendisinden dedikten yapıyordu. Önemli olan onu hissetmesi. Mesele orada. Onu başardığınız zaman... Yani onu başardık. Zaten yaşamda sizi başkası değerlendirmiyor. Değerlendirmeye kalktığı zaman da kızıyoruz. Niye eğitim sisteminde biz onu uygulamıyoruz? Ve sizin ne yapmanız ya da ne yapıyor olduğunuzu başka bir hoca değerlendiriyor, başka bir insan değerlendiriyor. Öğrenci yaklaşımı ya da öğrenme yaklaşımı, öğrenme merkezi yaklaşımı temeli bu aslında. Yani öğrenme, öğrencinin işi. O zaman nasıl istiyorsa öyle öğrensin. Biz ona yardımcı olalım. Biz ona yardımcı olalım. Bilgi kuramları açısından yardımcı olalım. Kaynak açısından yardımcı olalım. Ama onu bir kalıba sokup çok da fazla girmek istemiyorum. Sunumunu farklı yönlere götürmek istemiyorum. Çünkü bazen yani farklı şeyleri söyleyebilirim o zaman. Devam edebilirsiniz. Tamam. Yani hocam aslında söylediklerinizi söylemek, benim de söyleyeceklerim de aynı şeyler aşağı yukarı. Bir de şunu ekleyebiliriz bunun üzerine. Öğrenci zaten dediğiniz gibi öğrenmeyi kendi yapıyorsa bunun sorumluluğu da kendinde olmalı. Yani bu sadece bir değerlendirme, bir karar verme olarak değil, sorumluluk alma olarak da düşünebilirsiniz. Hoca beni bıraktı değil, ben kaldım. Şimdi ilk başta bahsettiğim birkaç yöntem vardı. Dediğim gibi ben oluşturmacı yaklaşımın altında olduklarını düşünüyorum. Çabuk geçeceğim ama eğer ilginizi çeken varsa ve bunu çok merak ettik, neymiş, kullanabilir miyiz, bir bakalım derseniz elinizi kaldırın lütfen. Geri döner, onu tartışırız. Hiç sıkıntı değil. Karşılaştırmalı olsun diye birbirine çok yakın olduğu için 2-2 yerleştirdim slaytlara. Buluş yoluyla öğrenme yönteminde öğrenci gözlemliyor, sonra düşünüyor, sonra kafasında bir teori oluşturuyor, soyutlaştırıyor, abstraktlaştırıyor. Sonra bunun doğru olup olmadığını deniyor. Ve sonunda bu soyutlaştırdığı şeyin doğruluğunu test etmiş oluyor. Ve kendisi buluyor bilgiyi. Biz ona vermeden kendisi bilgiye ulaşmış oluyor. Veya kendi bilgisini kendi oluşturuyor demeliyim aslında. İşbirlikli öğrenme de çok benzer bir sistem kullanıyor. Küçük gruplar halinde öğrenciler çalışıyorlar. Birbirleriyle etkileşim ve akran öğrenmesi burada çok önemli. Yani şunu da kafamıza koymamız gerek. Biz bazen öğrencilerimizden öğrenebiliriz. Onlar da birbirlerinden öğrenebilirler. Eğer bilgiyi oluşturuyorsak zaten hep birlikte, sadece benimle oluşturacaklarına tüm sınıfla birlikte oluştursunlar, daha çok bilgi oluşturalım. Dolayısıyla küçük gruplar, grup çalışmalarını birlikte yaptıkları zaman sadece bilgiyi artırmış olmuyoruz. Aynı zamanda rekabet yerine işbirliğini öğretmiş oluyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi siz de eğitimde bakıyorsunuz. Lectures and tutorials diye bir şey var. Şimdi bizde niye yok böyle bir sistem? Geleceğim hocam. Bu soruyu aklınızdan silmeyin. Aklımdan silmiyorum çünkü 3 senedir yaşıyorum ve kendi başıma yer katmaya çalışıyorum. Süper bir soru sordunuz. Birazdan tam üstüne geliyorum. Proje tabanlı öğrenme ve probleme dayalı öğrenme hemen hemen aynı
stratejileri, aynı teknikleri kullanıyorlar. Yine küçük gruplar halinde çalışma. Aslında bunlar daha büyük gruplar şeklinde de yapabiliriz. Küçük grup deniyor ama veya bireysel de olabiliyor bazen. Örneğin probleme dayalı veya proje tabanlı öğrenme bireysel de yapılabilen, uygulanabilen yöntemler. Öğrenciye bir problem durumu, bir proje veriyorsunuz. Onlar ilk önce bunu analiz ediyorlar, çözümlüyorlar, tanımlıyorlar neymiş diye. Sonra arkasından bireysel çalışmalar yaparak ve bunu bulduklarını grupla paylaşarak, bir araya getirerek soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Burada ikisi arasında çok küçük bir fark var. Proje tabanlı öğrenmede öğretmenin geri bildirimi sunumların öncesindedir. Yani öğrenci sizi görmesi lazım sonuca ulaşmadan önce. Bir geri bildirim alması lazım. Probleme dayalı öğrenmede de genelde sonrasındadır. Onlar bulduklarını sunarlar, sonra bunun değerlendirmesini birlikte yaparsınız. İkisi arasında çok küçük bir fark vardır. Bunları şunu söylemek istiyorum çünkü hani çok farklı alanlardan geliyoruz. Nerede kullanabilirim ben diye düşünebilirsiniz. Bunu bir ders içerisinde bir etkinlik olarak da kullanabilirsiniz. Bir değerlendirme unsuru olarak da kullanabilirsiniz. Dönem içine yayabilirsiniz. Daha büyük bir proje vereceksiniz. Küçük gruplar, küçük projelerle çalışıp sonra bir araya gelip daha büyük bir proje de ortaya çıkarabilirler. Yani bunu kullanmanın veya nasıl kullanacağınız tamamen sizin dersinize, amaçlarınıza ve elinizin altındaki öğrenci potansiyeline bağlı olarak değişebilir. Çoklu zeka, birileri merak etmişti. Çoklu zeka nedir, kuram nedir diye. Bilen, duyan var mı daha önce çoklu zekayı? Hocam bizi bilgilendirebilir misiniz? Howard Gardner'ın söylediği gibi 1983 yılında ortaya atmış olduğu bir çalışmaydı bu. Yanlışım yoksa ilk başta 8 tane zeka türü olduğunu ileri koyar. Daha sonraki zaman diliminde yakın zamanda da 9. olarak da ortaya çıkmıştır. Çoklu zeka şeyinde baktığımız zaman çalışmasında herkesin kendine ait bir zeka türü olduğunu ileri sürer Howard Gardner ve bu konuda eğer özellikle okul yıllarında doğru bir şekilde yönlendirme yapılırsa öğrencilerin bu noktada çok daha başarılı olacağını, çok daha etkili aslında meslekleri seçebileceğini ileri sürer. Ben de şahsen bu noktada katılıyorum. Bunu söylemiş olayım. Deneyimlediniz mi hocam böyle bir şeyi yoksa? En azından kendi tecrübelerimden yanarak söylüyorum. Benim hukukçu olacağım söylenmişti bir anketle, yapılan bir anketle ve doğru yönlendirilmediğine inanıyorum. Belki bu şekilde farklı yönlendirmeler olsaydı bence çok daha başarılı olacağını kanısındayım. Çok güzel bir karikatür gördük 2-3 gün önce konuyla ilgili. Tek Hatırlıyor musunuz hocam? Anlatabilir misiniz? Balıklardan bile işte ağaca tırmanmasını, pilleri, işte değişik olan bir sürü hayvanların hepsinden aynı beceri gibi. Evet. Şimdi burada önemli olan beceri değil aslında. Çünkü çok karıştırılan bir şey. Öğrenme stilleriyle de çok karıştırılan bir kuram aslında. Bunlar ne öğrenme stili, ne beceri, ne de yapabildiklerimizle ilgili. Bunlar zekayla ilgili. Çok ilginç bir şeydir. Ben bunu sınıfta da sorarım bu konuyu anlatırken. Zeki insan kimdir derim. Ne dersiniz? Zeki kimler zekidir? Her yere uyum sağlayabilen, Uyum sağlayabilen. yani uyum sağlayabilen o ortamı analizi, girdiğiniz ortamı analiz edip orada katkı koyabildiğiniz zaman siz inanılmaz zekisiniz. Çünkü burada böyle oturulabilir, ne bileyim bir parlamentoya davet edilseydim bu şekilde değil, bu şekilde oturarak, bu şekilde konuşma yapsaydım gerisi kalıyor. Yani örnek olarak ağır biliyorum ama zekanın aslında çevrenin, environment'ini çok iyi analiz edebilen, ne yapacağını mesela aklınızdaki çocuk bence çok zeki. Yani böyle bir ortamda etrafta oyun oynanmayacağını
analiz edip ona göre davranmak. Davranabilir. Benim açımdan zeka. Teşekkürler. Benzeri şeyler de hani kontrolsüz güç değildir den yola çıkarsak gerektiği zaman gerektiği şekilde belki de çok az enerji kullanarak çok daha iyi kullanma bilen kişidir. Yani kendi kafasını motoru yakıncaya kadar mühendisler daha iyi bilir. O makineyle böyle dön yandı ama sonuç yok. Kısa yoldan gidebilen, doğru şekilde, hızlı bir şekilde bence kullanabilen kişi. Peki eğitimde zekayı nasıl ölçeriz? IQ. IQ testi. Peki. Bunu çok duymuşsunuzdur herhalde IQ testini. Değil mi? Yani herkes bununla aşinadır en azından bir yerlerde. Howard Gardner aslında çoklu zekayı IQ'nun tam tersi olarak tanımlar. IQ çok sınırlı, sadece çoklu zekada anlatılan iki zeka türünü kapsayan bir sınav olarak gösterir. Hocamın biraz önce bahsettiği ortamına uyum sağlayabilme, iletişimsel ve mekansal zekaların birleşimine sahip olmak demek. Howard Gardner diyor ki biz belli zekalarla doğuyoruz. Tek bir zeka yok. Yani zeki insan dediğiniz şey farklı zeka türlerine farklı seviyelerde sahip olabilir. Dolayısıyla sadece çabuk cevap veren, sadece çabuk ve doğru cevap veren, problem çözebilen insan sadece zeki değildir. Farklı alanlarda doğru şeyleri doğru şekilde yapabilen, ki doğru da bir soru işareti orada, iyi yapabilen insanlar bu alanlarda, bu belirlenen 9 alanda zekidir diyoruz. Dolayısıyla tek bir zeka yok, çoklu zeka var. Bunu niye anlatıyorum? Öğrenci merkezli eğitim dedik, bireysel farklılıklar dedik. Sınıfınızda hasbelkader o sınıfta olmuş olan öğrenciler olabilir, farklı zeka türlerine sahip olabilirler. Eğer biz yaptığımız etkinlikleri bu zeka türlerini aklımızda tutarak planlarsak ve farklı etkinlikler planlarsak öğrencilerimiz daha iyi öğrenip daha başarılı olabileceklerdir. Son olarak internet, son değil aslında ama o listedeki son internet tabanlı öğrenme çok fazla girmek istemiyorum. Sadece genel bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü harmanlanmış öğrenme, ters yüz sınıflar ve materyal geliştirme gibi konularda zaten bunlar işlenecek. Dolayısıyla sadece şunu söyleyebilirim. İnternet tabanlı öğrenme de öğrenmeyi aktifleştiren, öğrenciyi aktifleştiren ve kişisel farklılıklara izin veren bir sistemdir. Çok fazla vaktim kalmadı ama biraz bana dayanmamız gerekecek. Şimdi, literatüre son yıllarda neler eklenmiş diye baktığım zaman en son, yani geçtiğimiz yıl ve bu yıl yayınlanan 2 kitap karşıma çıktı. Bir tanesi kişiselleştirilmiş eğitim üzerine ki yine yeni, kronolojik olarak yeni bir terim değil, eski bir terim ama son zamanlarda tekrar karşımıza çıkıyor. Farklı başlıklar altında, farklı şekillerde karşımıza çıkıyor ama temel olarak söylediği şey öğrencilerin ihtiyaçlarına, becerilerine göre kendisinin ve öğretimi yapan kişiyle birlikte belirlendiği bir eğitim sistemi. Yani neler öğreneceğim, nasıl öğreneceğim gibi şeyleri tamamen kişisel olarak planlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu internet tabanlı öğrenmeyle harmanladığınız zaman işimiz çok daha kolaylaşıyor. Ama dediğim gibi onlara başka bir sunumda gireceksiniz. Bunun da daha yenisi 2017 yılında Mayıs ayında 2017 yılının Mayıs ayında karşımıza çıkan bir kitap vardı. Yeterlilik tabanlı öğrenmeyle ilgili. Şimdi yeterlilikleri sanırım hepimiz epeyce bir duyduk. Değil mi? Geçen dönem
bazı formlar dolduruldu, akreditasyonlardan bahsedildi, YÖDA formlar yollandı. Sanırım hepimiz derslerimiz için bu formları doldurduk. Doğru mu? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor muyuz? Bölüm başkanları yaptık. Öyle mi? Büyük Ben ihtimalle. derslerde yapıldı ya. Ders Derslerde hocaları Einstein yapıldı diye vasıtasıyla düşünüyorum. doldurmuşlardı herhalde. Kompüters ekranları fark etmiyorum olmuş. Olabilir, olabilir. Yeterlik tabanlı öğrenmede biraz daha kaydırıyoruz. Nereye kaydırıyoruz? Konu özellikle yüksek öğretimde. Bizimle direkt ilgisi olan bir şey. Kariyer edinme ve yüksek öğrenime girişlerde nelerin gerekli olduğu, yani en az neleri yapabilmeli öğrencinin ve sonunda çıktığı zaman nelere ulaşmalı öğrenci diye sorduğumuzda karşımıza yeterlilikler çıkıyor. Yeterlilik terimi becerileri de, bilgiyi de ve bunların hepsini kullanabilmeyi de içine aldığı için çok da yeni olmayan ama yeni bir terim aslında literatürde. Yine bireysel yeterlilikler çok önemli burada 3 nokta var. Diğerlerinden biraz daha farklı olarak belirlenen becerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yani önceden öğrencinin de dahil olmasıyla belirlenen becerilerden bahsediyoruz. Bilginin farklı ortamlara uygulanması, çünkü en başta dediğimiz gibi kariyer söz konusu. Dolayısıyla bu bilgiyi alıp bir şeyler yapacaklar mezun olduktan sonra. Ve son olarak da üretimini de hedefler. Daha önce gördüğümüz diğer yaklaşımlarda veya yöntemlerde bilginin üretimi çok fazla bahsedilmiyordu. Ama burada bilgiyi üretmekten de bahsediyoruz. Şimdi hocam sunuma başlamadan önce yeterliliklerden bahsediyorduk. Siz de bir soru da sormuştunuz. 21. yüzyılda temel yeterlilikler nelerdir, neler olmalı? Mezunlarımızdan ne beklemeliyiz? Bu bayağı genel bir anlamda düşünün. Ne geliyor aklınıza? Bilgi üretebilmeli. Bilgiyi üretebilmeli. Şimdi bunu Avrupa Birliği Komisyonu'nun ortaya koyduğu belli yeterlilikler çerçevesinde düşünürsek ve Avrupa Birliği'nin genel ve temel amacının ekonomik olarak gelişmek ve insanların dolayısıyla sınırları aşarak en doğru yerlerde çalışabilmesi olduğunu da aklınızda tutarak geleneksel yeterliliklerden bahsediyor Avrupa Birliği Komisyonu. Ana dilde yeterlilik, yabancı diller bilme, dijital yeterlilik, daha önceki yöntemlerde çok fazla bahsedilmeyen, etkili sözlü ve yazılı iletişim, matematik ve bilimde temel beceriler. Bunlar geleneksel olarak zaten daha önceden de bizim hedeflediğimiz şeyler. Ulaşıp ulaşmadığımız ayrı bir konu. Yatay yeterlilikler dedikleri konuysa biraz daha değişik, biraz daha iyi. Öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve toplumsal sorumluluk, inisiyatif, kendi kendini yönlendirme, girişimcilik, yaratıcılık, yenilik, çoklu diller ve kültürel farkındalık. Yani biz eğitimde sadece bunları vermek değil, aynı zamanda bunları da kazandırmak durumundayız. Şimdi Bloom'a geri dönersek, çok geri gitmeyeceğim ama 3 alan var demiştim hatırlarsanız. Biz hep bilişselden bahsediyoruz. Bilişselde işte hatırlatıyoruz, anlatıyoruz, değerlendiriyoruz. Ama duysal alan da var. Orada değerler öğretiliyor, yargılar öğretiliyor. Bunların geliştirilmesi amaçlanıyor. Duyguların, yaklaşımların, bunların geliştirilmesi hedefleniyor. Şimdi yeterliliklerle Bloom'un sınıflandırmasını bir örtüştürürsek şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Geçmişte eğitim sadece bilişsel alana hitap ederken şimdi artık yatay yeterliliklerle duyuşsal alana da önem vermemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Yani öğrencilerimizin karakterlerine, yaklaşımlarına,
örneğin çok dilliliğe, çok kültürlülüğe karşı da duyarlı olmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu her alanda gerekiyor. Sadece dil okuyan için, sadece edebiyat okuyan için, sadece öğretmen olacak olan için değil. Mühendis için de bu gerekiyor. Çünkü eğer çok dilli değilse yarın başka bir ülkeye gidip çalıştığı zaman kültür şoku yaşayabilir. Veya çok dilli değilse zaten gidemeyecek. O ayrı bir konu. Dolayısıyla duyusal alanın çok daha önem kazandığını görüyoruz burada. Buna çok fazla girmeyeceğim ama... Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şeye geçersen. Bilişsel alan, duyusal alan. Peki metabilişsel alanı nerede bulacağız? Yani bilinç ötesi. Çünkü ona çok vurgu yaptım, çok fazla. Öğrenmede de öğrenmeyi nasıl yapacak, temiz. İlk öğrenmeyi öğrenme diye koyuyoruz. Burada eksik bir şey mi var? Bloom's taksonomide. Metabilişsel alan mı? Bloom'da var hocam. Eksiklik var. Yalnız ben şunu göstermeye çalıştım. Bu kaymayı göstermeye çalıştım. Ama dediğiniz doğru. Bloom bunu açıklamak için yeterli bir framework değil. Ama şurada. önemli bir unsur yani metabilişsel öğrenme, öğrenmeyi öğrenme. Yani Hocam öğrenmeyi şimdi bilişsel alana tam olarak yerleştiremeyiz ama öğrenmeyi bir bilgi olarak düşünürseniz aslında bilişsel alanda yaptığımız şeylerle de öğrenmeyi öğrenebiliriz. Anlatabildim mi? Anlatamadım. yani metabilişsel belki dördüncü Belki bir alan olarak kesinlikle eklenebilir. Eklenebilir, düşünülebilir. Yani ne olduğu çok önemli. Belki anlatırsan bize yani metabilişsel öğrenmeyi çünkü hiç yapmadığımız bir durum aslında. Hep öğrenme merkezi eğitimin temelinde olan bir durum ama hiçbir zaman yapmıyoruz. Özellikle Evet, öğrenmeyi nasıl öğrendiğimizle ilgili düşünmek. Yani ben bunu nasıl daha iyi öğrenirim sorusunu kendimize sormak. Ben bu bilgiye nasıl daha iyi ulaşırım bir sorusunu kendimize bilinçli olarak sormak. Bunlarla ilgili kafa yormak. Bunlar hocamın bahsettiği metabilişsel alana giriyor. Belki de dediğiniz gibi belki yeniden 2017'den sonra Bloom'un taksonomisini tekrardan düzenleyip ekleyebiliriz. Neden olmasın hocam? Burada bir şey söyleyeyim ben. Yani 21. yüzyılın temel yetenekleri Avrupa Birliği sadece bu söyledikleriniz yazmışsa eksik yazdı bence. Yani abartı gibi geliyor ama şu anda inanılmaz bir şekilde interdisiplinere gitmezsek ki bunu göremedim orada, bekliyordum bir şeyle çıksın. Sadece dillere ve kültürel farkındalıklara anlamış o kadar o değil mi? Ben mi yanlışım? Aslında yeterlilikler anlamında için detayına girdiğimizde dediğinizi yapıyorlar hocam. Çünkü örneğin bir programda en son geçen dönemki yaptığımız çalışmanın bir parçası da buydu. Herhangi bir yüksek öğrenim programının derslerinin %25'i seçmeli dersler olmalı. Kendi alan ve başka alanlardan. Dolayısıyla uygulamada aslında onu yapıyorlar. Yani yeterlilikleri... Ben onun vurgulanmasını rica ediyorum. Çünkü bu konuda ciddi savaş veriyorum. Ve destek bulmayı ümit ediyordum burada ama yazılmayınca tabii yani açıkta kaldım. Kendi dokümanlarında listeledikleri zaman yok hocam ama uygulamada dediğim gibi %25 en az farklı alanlardan seçmeli derslerle desteklenmesi gerekiyor öğretim programı. Katılıyor musunuz hocam Mustafa hocam? Yani bu interdisipliner olayı hepsinde var. Yani orada boyutlar farklı. Yani sizin bahsettiğiniz şey farklı. Yani ana dilde de interdisipliner bir çalışma olabilir. Yabancı dillerin yeterliliklerinde de sizin bahsettiğiniz yöntemdir. Aslında bunlar yeterliliklerdir. Yani buradaki bütün yeterliliklerde disipliner ya da interdisipliner ya da multidisipliner, aslında interdil değil, multidisipliner, çoklu disiplin çalışmaları olabilir ki vardır. Yani yaratıcılık, yani yaratıcılık yeterliliğini sağlamak bir ana bilim dalının, bir bilim dalının işleri olamaz. Tek başına. Yani tek başına mümkün değil. Multidisipliner çalışmalar var.
yöntem diyor. Bunlar yeterlilikler tamamen competencies, yani bir öğrencinin ya da bir öğrencinin belli bir düzeye gelebilmesi için sahip olması gereken yeterlilikler en az diye düşündüğümüz zaman. Tek bir şey söylemek istiyorum, çok uzatmamak için. Frank Wright biliyorsunuz, meşhur mimarlardan. 1950'lerde mimarlık sınavıyla giren mimarlar yetiştirmenin ne kadar yanlış olduğunu, kısıtlayıcı olduğunu ispat etmek için bir okul kuruyor ve oraya bir müzisyen, mimar olmak isteyen bir müzisyen, bir scientist, bir başka artist, bir sürü insanlar... Frank Lloyd Wright'ın evini ziyaret edin. Anlarsınız o müziği şey olarak Amerika'da. Bir nehir üzerinde. Evet, biliyorum. Yani çok muhteşem bir ev. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum, yanlış mı? Yani çok doğrusu. Yani. Yetenek olarak diyorum, biz diyorum, giriş yetenek olarak öğrencilere bakış açımızı diyorum. Değiştirirsek, yani ben filmciliğe veya işte edebiyata bir müzisyeni alabilmem yani yeterli olur. Yanlış mı? Dediğiniz doğru. Ben toparlamam lazım. Tamam. Bir iki bir şey daha söyleyeceğim. Dediğiniz şey aslında bir araç olabilir hocam. Yani interdisipliner çalışmalar, disiplinler arası çalışmalar bu yeterliliklere ulaşmada bir araç olarak kullanılabilir. Örneğin yaratıcılığı artırmada farklı disiplinleri bir araya getirebiliriz veya yenilik buluşlar yapabilmede bir araya getirebiliriz. Tabii onun ötesi de var. Üniversitemizde yeni ÇAP programı, Çift Anadal programı. Çift Anadal programımız var, evet. Orada farklı disiplinler okuyarak öğrenciler 2 tane diploma alabilecek. Yani psikoloji okurken aynı zamanda film diploması alabilecek. O programla ilgili zaten gerekli duyuruları yaptık. Yani kaçınılmazdır interdisipliner çalışmalar. Yani isteseniz de istemeseniz de gelecek. Şöyle bir istatistik vereyim bununla ilgili. Amerika'da yapılan mesleklerin %60'ı üniversitede öğretiliyor. Doğru. Hepsi interdisipliner. %60'ı çok yüksek bir rakam. Yani bilgisayar mühendisliğinden mezun olan bir insan öğrendiği şeyleri tatbiki olarak bir meslek olarak icra etmiyor. %60'a yakın. O zaman dönüp biz de eğitim sistemimizi sorgulayıp eğitimimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bu bir gerçek. Yani bundan kaçınılmaz ama bizi eğitimciler olarak rahatlatan şu, eğer bir disipline sahip olup onun üzerine durursak biz daha rahat ederiz o anlamda. Yoksa başka bir şey yok, nedeni yok. Bu bizi de çünkü iter. Daha da ileriye, daha da farklılaşmaya itecek. Şimdi son kısmına geliyorum. Burada biraz dikkatinizi bana vermenizi rica ediyorum. Çünkü farklı bir şeyden bahsedeceğim. Biraz önce hocamın bahsettiği, bunu hatırlayın dediğim sorunuzu hatırlarsanız şimdi ondan size bahsedeceğim. Biz geçen dönem bahsettiğim yeterlilikler çalışması, yeterlilikler çerçevesi çalışması Türkiye'de YÖK tarafından yapılmış durumda. Avrupa'da zaten öncülüğünü yapan Bologna sürecine uyum ve Avrupa Birliği yeterlilikler çerçevesiyle sonuçlanan bir süreç vardı. Dolayısıyla yüksek öğrenimde her seviyede, şurayı tekrar gösterebilirim, her seviyede kazanılması gereken yeterlilikler belirlenmiş durumda. Ama yeterlilikler diyorum, bunun da altını çiziyorum çünkü altını, bunun içini doldurmak yüksek öğretim kurumlarına bırakılmış durumda. Şimdi biz ne yaptık? Biz dedik ki her bir ders için bir künye hazırlayacağız ve her bir bölüm için yeterliliklerimizi belirleyeceğiz. Yani bu öğrenciler bizim bölümümüzden mezun olduklarında Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu o temel ve yatay yeterliliklerin hangilerine sahip olacaklar? Dolayısıyla bu bir geri bildirim de oldu bizim için. Ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz diye. Öğrenim kazanımlarını listelediğimiz zaman bunlarla örtüşen değerlendirmeler yapmak durumunda kaldık. Ve değerlendirmeleri de burada tabii kodlarıyla yazdığımız yeterliliklerle eşleştirmek zorunda kaldık.
Yani ne yapıyoruz burada aslında? Diyoruz ki bu ders şu yeterlilikleri kazandırıyor öğrenciye ve şu yollarla. Ve sonuçta biz bunu hedefliyoruz. Şimdi bütün bunları daha önce anlattığım oluşturmacılıkla, işte Bloom'la, öğrenci merkezli eğitimle bir araya getirirsek eğer ve içinde bulunduğumuz durumu da düşünürsek, yine dediğim gibi aklımda benim sizin her gün karşı karşıya olduğunuz büyük sınıflar var. Biz kendi bölümümüzde 40 öğrenci beklerken 90 öğrenciyle karşılaştık. Şu anda bocalama yaşıyoruz. Ama bununla nasıl başa çıkabiliriz sorusunun da cevabı aslında burada. Mustafa Hocam'ın da inisiyatifiyle bu forma biz şöyle bir şey ekledik. Haftalık ders saati, 3 saatlik bir dersimiz var diyelim haftada. Dedik ki bunlara bir de öğrenme oturumları ekleyelim. Nedir bu öğrenme oturumları? Hiç duyanınız var mı? Yani merak edip nedir bu PÇBT falan diyeniniz var mı? Çünkü bu formlar, pardon? Problem çözme. Birinci problem çözme. Bunlar öğrenme oturumları. Bunları doldurduk herhalde. Bunları doldurduk, evet. Yani her ders için aslında şu anda elimizde bu formlar mevcut. Bütün bölümler için, yani sizin şu anda verdiğiniz derslerde bile eminim bu formlar bizim içinde, sizin dersleriniz içinde mevcut. Nedir bu öğrenme oturumları? Problem çözme, düzeltmeci oturumlar, öğretici oturumlar ve bilgi pekiştirici oturumlar. Peki İngilizcelerini söyleyince biraz daha şey olur. Biraz daha mantıklı geliyor. Evet. Problem solving, remedial, tutorials and consolidation. Yani ne yapıyoruz burada? Evet, dersi anlatıyoruz, bilgiyi veriyoruz ama onunla kalmıyoruz. Haftalık ders programımızda o büyük grubu küçük gruplara bölerek böyle küçük öğrenme oturumlarıyla etkileşimi artırıyoruz. Öğrenciyi merkeze koyuyoruz, birebir iletişime giriyoruz. Neyi öğrenip neyi öğrenemediğini anlamaya çalışıyoruz. Yani siz benden daha iyi bilirsiniz. 200-300 kişilik bir gruba ders verdiğinizde kim ne yapıyor? Kim ne kadar öğrenmiş? Bunu karar vermeye çok zor bir şeydir o öyle bir durumda. Problem çözme oturumlarında ne yapabilirsiniz? Birçok bölümümüzde problem çözme aslında kullanılıyor. Ama ne zaman kullanılıyor? Ders süresinde. Ve boşu boşuna dersimizde ne oluyor? İşte aritmetik hocası geliyor, konuyu anlatıyor, 5 tane problem veriyor. Dersin geriye kalan 2 saati o 5 problemi çözmeyle gidiyor. Öğrenci iletişime girmiyor, öğrenci etkileşimi girmiyor. Ne öğrendi, çözebiliyor mu, çözemiyor mu, tek başına cebellenip duruyor. Ne yapabiliriz? Problem çözmeyi de ayrı bir oturum olarak ders planımıza ekleyebiliriz veya dönemlik planımıza ekleyebiliriz. Dönem içinde bunlar her hafta olması gereken şeyler değil. Bu da çok önemli bir şey. Siz dönem içinde yaptığınız planda belli dönemlerde bu oturumları aralara sıkıştırarak öğrencilerin öğrenmeyle olan etkileşimini, bilgiyle olan, sizinle olan etkileşimini arttırabilirsiniz. Bu problem çözme oturumu. Düzeltmeci oturum genellikle sınavlardan sonra veya herhangi bir değerlendirmeden sonra yapılır. Buradaki değerlendirme son karar aşaması değildir, geçtin kaldın değildir. Ondan önceki dönem içinde yaptığınız ne kadarını öğrenmişler, neyi doğru öğrenmişler. Ben bunu genellikle örneğin benim kendi derslerimden örnek verebilirim. Tüm vize sınavlarından ve tüm final sınavlarından önce mutlaka küçük bir quiz koyarım. O quiz'i sınavdan önceki hafta yaparım ama o hafta içindeki ilk dersimde yaparım. 3 saatlik dersim var o öğrencilerle. Bizim bölümlerimizde 2+1, yani önce öğrenciyi 1 saat veya 2 saat görüyoruz, sonra haftanın başka bir günü bir daha görüyoruz. O quiz'i alıyorum, değerlendiriyorum ve sınavdan önce
Onu geri veriyorum öğrenciye. Diyorum ki bak şurada hataların var. Sınava, vizeye girmeden önce bunlara bir bak. Gel birlikte bakalım. Bunları büyük sınıfta nasıl yapabilirsiniz? Ortak hataları bir analiz edip onların üzerinde durabilirsiniz. Çünkü eğer birçok kişi aynı şeyi yanlış yapmışsa sınıfımızda demek ki orada bir sıkıntı var. Onu anlamamışlar. Dolayısıyla o oturumu da değerlendirmenin üzerine yapabiliriz. Öğretici oturumlar, tutorials dediğimiz hocam, küçük gruplarla öğrenme, birebir öğrenme hatta. Ofis saatlerimizi çok etkili bir şekilde kullanmanın bir yolu. Şimdi 5'er saatlik ofis saatimiz var. Bunları planlayabiliriz. Yani ofiste oturup ofis saatimizde kahve içmek yerine ya da kendi işimizle uğraşmak yerine öğrencilere diyebiliriz ki şurada 2 saatlik bir vaktim var. 10'ar dakikadan sizi görmek istiyorum. Şu saatte Ayşe gelsin, şu saatte Ali gelsin. Gelin bir konuşalım. Nasıl hocam? Derslikte mi, ofiste mi hocam? Düzeltme, öğretici, problem çözme konusunda. Nasıl isterseniz hocam. İster sınıfta yaparsınız, ister ofiste yaparsınız. Bazen Ofis uygun olamıyor, gidiyor da o yüzden. Siz onu uygun olacak şekilde planlayabilirsiniz. Yani ben ofis saati dedim, ofise uygun olan biz öğretim elemanlarının tümüne 5 saatlik zorunlu ofis saati konuldu. Öğrencilerle ilgileneceğimiz, yani diğer akademik işlerimize değil, öğrenciyle birebir yapacağımız. Dolayısıyla bunlar o zamanlarda planlanabilir. 5 saat bir haftada aslında çok. Yani tabii ki kaç öğrenciniz olduğuna da bağlı ama bunu dönüşümlü yapabilir, planlayabilirsiniz. Gruplar yapılabilir. Yani 12'şer. Kesinlikle. Yani 300 Kesinlikle. kişi varsa sınıfta 10 kişi işte yarımşar saat, 5 saate ona göre bölersin. Bunun yapılmaması beni çok üzüyordu. Biz yapıyoruz. Burada siz yapıyorsunuz. Burada duymak Hocam, güzel oldu. üniversitede yapıyor bunu. Her ders programında bunlar var. Hayır, Yapıyor bilmiyorum ama yapıyor olması gerekiyor. Yapıyor olması gerekiyor. Kağıt üzerinde olan şeyler var. Bunu pratiğe Biz bunu geçirmeye pratiğe yani çalışıyoruz. dersleri de anlatırken uygulamaya geçmeye çalışmıyoruz. Başka Evet, türlü evet. ilerlemeyeceğiz. Amaç değil mi? o. Amaç onu anlatıyorum. Yani bunun belki daha iyi, bu bölümde en azından daha iyi anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla da Bundan sonra inşallah daha çok üzerinde duracağız hocam. Hocam sizin de öğreniniz. Yani bu özellikle bunların üniversitede anlatılması gerekiyor. Yani bunların çok iyi anlatılması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Ben buradan rahatsızdım, ben güzel oldu. Bunu tekrardan geri döneriz hocam, tekrardan konuşuruz. Ama eğitimlerimiz bu alanda, bu özellikle bu 4 oturumla ilgili daha sonra eğitimler devam edecek. Son olarak bilgi pekiştiricide öğretimin ardından bir tekrarlama şeklinde. Yani bir değerlendirme, düzeltmeci gibi bir değerlendirmenin ardından değil de öğretimin ardından neleri öğrenmişiz, bir hatırlayalım, bir tekrarlayalım şeklinde. Veya öğrenci kendi evde çalışır, der ki size şunlardan çok emin değilim, doğru mu anladım şeklinde kullanabileceğimiz oturumlar, bilgi pekiştirici oturumlar olabilir. Kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz pratikte? Biz kullanıyoruz ama sizlerin alanlarında sizce kullanılabilir mi? Kullanıyoruz. Çok güzel. Farklı alanlardan gelen arkadaşlar var mı? Hangi bölüm hocam? Eğitim fakültesi, okul öncesi bölüm. Uygulanabilir mi sizce? Bu son sorum. Uygulanabilir. Fiziksel bazı şeyler biraz ufak, yani çok küçük şeyler sağlanabilirse aslında tabii ki uygularız. Halihazırda yapıyoruz. Yani şartlar uygun değil diye aman bunu nasıl yapalım? Zaten olmaz değil. Oluyor. Yani Oluyor şöyle, hocam. Teşekkür ederim. bunu Oluyor, söylediğiniz şöyle için. oluyor hem de 15 tane hocanın bir büyük ofiste olduğu bir bölümde ben diyorum ki oluyor. Eğer çaba gösterilirse derslikte de veya yani başka bir ortamda ben ofisim, arkadaşım ofisi ayarlanıp yapılabiliyor. Yapılabilir. Sınıf bile ayarlanabilir. Tabii ki sınıf ayarlanabilir. Yani Yapılabiliyor. ortam sizin elinizde diye düşünüyorum. Bitirmeden önce şunu tekrar
söylemek istiyorum. Biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak bütün bu yaklaşımları ve ben de bu bana yeni verilen görevde benim şahsen ve birim olarak amacımız şu olacak. Bu birim hangi birim? Eğitimde mükemmeliyet birimi. Dolayısıyla eğitimlerimiz bu konuda devam edecek. Gerekirse size destek verebiliriz. Sorularınızda bunu nasıl yapabilirim, şunu nasıl planlayabilirim ya da şuna ihtiyacım var diye bunlarla da ilgili ileride size bilgiler vereceğiz. Ama bizim verdiğimiz eğitim nasıl bir eğitim? Oluşturmacı bir eğitim. Öğrenci merkezli olduğuna savunuyoruz ve olması gerektiğini savunuyoruz. Ve yeterlilik tabanlı, son anlattığım yeterlilikler hedeflenerek planlanan etkili öğretim, eğitim ve öğrenme. Sadece eğitim demiyorum, dikkatinizi çekelim. Öğrenme ve öğretme de bizim amaçlarımız arasında. Ben teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için 2 saati bulduk mu? Bulmadık. Çok iyi. Ben biraz panik yaptım ama çok teşekkür ederim.